dünyamıza bir asteroid çarpma tehdidi oluşturursa ne olacağını hiç düşündünüz mü? Uzayda dolanan kaya ve taş parçaları var ve her gün bunlardan yaklaşık 100 tonu dünyaya düşüyor. Peki dünyaya düşen bu gök cisimlerini ayırt edebiliyor musunuz? Acaba gece gökyüzünde aniden parlayan bir cisim olarak gördüğümüz bir kuyruklu yıldız mı? Kayan bir yıldız mı yoksa bir asteroid mi? Peki tanımlanamayan bir cisim olabilir mi? Bildiğimiz en ünlü asteroid milyonlarca yıl önce dünyaya çarparak dinozorların neslinin tükenmesine neden oldu. Bilim insanları asteroidleri, Güneş'in etrafında dolanan ve gezegenlere göre çok daha küçük olan kayalık gök cisimleri olarak tanımlarlar. Mars ve Jüpiter arasında yer alan asteroid kuşağında garip şekilli binlerce asteroid vardır. Asteroid kuşağının ya Jüpiter'in yakın çekim kuvveti nedeniyle oluşan bir gezegenden kalan maddeler olduğu ya da bir çarpışma nedeniyle parçalanan bir gezegenden arta kalan döküntülerden meydana geldiği düşünülür. Boyutları 10 metre ile 1000 kilometre genişliğinde değişebilen asteroidlerden şimdiye kadar keşfedilenlerin en büyüğü Ceres, yaklaşık 960 kilometre genişliğindedir. Asteroidlere olan bilimsel ilginin en büyük nedenlerinden birisi de, 4,6 milyar yıl önce Güneş sisteminin oluşum sürecinin nispeten değişmemiş kalıntılarına sahip olma ihtimalidir. Peki ya asteroid dünyaya çarparsa ne olur? Asteroid dünyaya çarparsa ne olur diye endişe etmekte haklılık payı var. Çünkü asteroidlerin çoğu dünyanın atmosferine girdikten sonra, daha yere ulaşmadan parçalansalar da, dünyaya bir asteroidin çarpma tehlikesi bizim için olağan bir tehdittir. Tıpkı dinozorların neslinin tükenmesine neden olan asteroidde olduğu gibi yörüngelerinden çıkıp, dünyaya çarpabilirler. Peki kötü senaryo gerçekleşirse, yani bir asteroid dünyaya çarparsa ne olur? Asteroidin dünyaya çarpmasıyla, atmosferde yükselen toz ve duman, Güneş ışığının dünyamıza ulaşmasını engeller ve toplam sıcaklığın düşmesine neden olur. Bu olay birçok canlının ölümüne yol açabilir. Eğer bir apartman büyüklüğündeki bir asteroid dünyaya çarparsa, bu darbe muhtemelen küçük bir şehri yok edebilir. Eğer 20 katlı bir bina büyüklüğündeki bir asteroid dünyaya çarparsa, bu darbe küçük bir ülkeyi tamamen düzleştirebilir. Bilim insanlarının asteroidleri araştırmasının en büyük nedenleri, Güneş sistemi hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmenin yanında, sayılarını da öğrenmek, yörüngeleri ve fiziksel özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istemeleridir. Eğer bir asteroid rotasını bize doğru yöneltirse, tabii ki bunu bilmek isteriz. 30 Haziran 1908'de, 40 metrelik bir asteroid Sibirya'daki Tunguska bölgesine çarptı. Bu çarpma, Londra büyüklüğündeki bir ormanlık alanı yok ederek, yakın dünya tarihinin en çok etki bırakan ve en önemli asteroid çarpması olarak kayıtlara geçti. 30 Haziran, 2016 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Asteroid Günü olarak ilan edildi ve uzayda serbest dolaşan sayısız gök cisminin oluşturduğu dünyaya çarpma tehdidi konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Her yıl asteroid gününü dünya çapında astronotlar, rock yıldızları ve bilim insanlarını bir araya getiren birçok etkinlik yapılır. Bu etkinliklerde potansiyel asteroid çarpmalarına karşı uzaydaki savunmasız durumumuz üzerinde durulur. Tehlikeli olan ve uzayda serbest dolaşan bu gök cisimlerinin dünyaya yönelmeleri durumunda, gelecekte yüzleşme ihtimalimiz olan bilim kurgu senaryoları ve bulunan olası çözümler anlatılır. Asteroidin dünyaya çarpması tehdidini ortadan kaldırmanın tek yolu onları tespit etmek ve rotasından saptırmaktır. Başta NASA olmak üzere birçok kuruluş, gezegenimize çarpma riski taşıyan gök cisimlerini belirlemek için gökyüzünün düzenli taramalarını yaparlar. Bu kuruluşlar, dünyaya çarpabilecek gök cisimlerinden korumanın en iyi yollarını aktif olarak araştırırlar. İyi bir planlama ile hazırlık yaparak, bir asteroidin oluşturabileceği yıkıcı etkiyi önleyebiliriz. Eğer bir yerlerde bir asteroid olduğunu bilmiyorsak, onun dünyaya çarpmasını da engelleyemeyiz. Gökbilimciler çarpma tehdidi oluşturabilecek gök cisimlerini tespit etmek için yermuzay tabanlı teleskoplar kullanırlar. Ayrıca kızılötesi görüntüleme araçları, üzerinden yansıyan ışıkların görülemeyeceği kadar karanlık olan nesneleri de bulmaya yardımcı olur. Asteroidi bulsak bile, dünyaya çarpıp çarpmayacağını nasıl bilebiliriz? Günler, aylar ve hatta yıllar boyunca birçok teleskopik gözlemle onu izlememiz ve bilgi edinmemiz gerekebilir. Edindiğimiz her bilgi asteroidin tahmini yörüngesini belirlememize yardımcı olur. Dünyaya doğru yönelmiş bir asteroid bulunduğunda ne yaparız? Bu asteroidin bir şehri yok etme veya devasa bir tsunami oluşturma olasılığı ilk planda düşünmek istediğimiz bir konu değildir. Kötü senaryolara karşı olası hazır olma teknikleri vardır. Ancak bu senaryoların daha fazla geliştirilmesi ve test edilmesi gerekmektedir. Duruma göre, ne kadar zamanımızın olduğuna, büyük ya da küçük boyutlu bir asteroid olma durumları ile karşı karşıya kaldığımıza göre seçeneklerimiz değişkenlik gösterir. Böyle bir durumda uygulanabilecek önlemler,
kütle çekimi oluşturucu. Bir uzay aracıyla çekim kuvveti yaratarak asteroidin rotasını değiştirmek. Orta mesafede çarpışma, asteroide bir veya daha fazla uzay aracını çarptırmak. Lazer ışınları, asteroid üzerinde itiş kuvveti oluşturmak için bir parçasını ısıtarak buharlaştırmak gibi tekniklerin geliştirilmesini içerir. Son çare olarak asteroidin parçalanması için nükleer seçeneklere başvurulabilir. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu bir kıyamet olarak adlandırabilir miyiz?